Merhabalar. Bugün 25 Mart 2021. Araziye geldim. Tam bir hafta sonra 50. yaşımı kutlayacağım kısmetse. Anlayacağınız bugün günlerden Perşembe. Size şöyle bir durumu göstereyim dedim. Aşağılar hala kar. Çukurları da örttükleri için dizime kadar suya girdim. Geldim. Çadırı falan kurdum. Yarın çok yağmur yağacak, kar yağacak, fırtına olacak. Tam bir kış fırtınası yani. Bugün falan güzel. Bir yarın fırtına, sonra yine düzeliyor hava. Geldim, bir de ateş yaktım. Ateşin kokusunu özlemişim. Şimdi saat 5'e çeyrek var. Şimdi tabii botları, çorapları falan da kurutuyorum. Bir de su kaynattım. Kutu görevini yapmış. İçi kupkuruydu. Odunlar kurumuş. Ateş yakmakta hiç sorun olmadı. Evet, şimdilik durum bu. Allah'a şükür her şey yerli yerinde. Düzgün gözüküyor. Çok geyik. Burası kışın geyikler takılıyor galiba burada. Yani her taraf böyle, inanmazsınız. Hani sanki böyle bir hani bir tabaka geyik dışkısı. Her taraf. Buralarda az yine. Patika yolu üstü sanki birisi oraya şey döşemiş gibi. Geyik dışkısı. Bayağı kalabalıklarmış. Evet. Olay bu. Şimdi sizlerle bir çadır ısıtma yöntemi. Böyle bir tane tabağın üstüne, daha doğrusu saksı altlı 2 tane mum yerleştiriyoruz. Bir tane de oluyor. 2 tane daha etkili tabii. Alttan hava alsın diye yana şöyle tahta koyuyorum. Bunun üstüne şöyle şu boy bir saksı. Saksının bu deliğini şöyle bir demir parayla kapatıyorum. Bunun üstüne de şöyle arada boşluk kalacak gibi bir tane büyük saksı. Olan şu, bu büyük saksıyla ikisi arasındaki hava ısınıyor. Bu delikten yukarı çıkıyor. Fena değil. En azından bir ısı kaynağı. Evet, sonunda beklenen kar geldi. Vallahi artık kışın da kampa gelmedim demem herhalde. Dün kar yoktu. Bugün sabahtan beri yağıyor. Buz yağdı. Yağmur yağdı. Kar yağdı. Üstüne bir daha buz yağdı. Çadırım falan her şey kuru. Tarp kurdum. Hava soğuk. -7 derece falan. 25 Mart 2021. Yarın açıyor hava. İnsan yapmaktan hoşlandığı şeyi kendisine hedef olarak seçmeli ve mutluluğu hedef için aramalı. Yani demek istediğim aslında atılan her adım o hedefe biraz olsun yaklaştırmalı insanı. Mutlu olmadığınız bir iş için senelerinizi harcamanız sırf maddi bir kaynak hayatınızı sürdürebilmek için bir araç olarak yaşanmasına rağmen büyük vakit kaybı. Aldığınız kararlar, attığınız adımlar hep belirlediğiniz hedefe yönelik olsa zamanla, gün gün, sene sene
birike birike bir gün bir bakmışsınız, ulaşmışsınız oraya. Ve anlamlı bir mutluluğunuz var. Zor. Hayat zor. Her şekilde zor. En azından hedefinize doğru yürümek ve bunun bilincinde olmak büyük bir motivasyon kaynağı olsa gerek. Ben bugüne kadar bunu yapmadım. Ama şimdi artık kararlarımı alırken birazcık daha dikkatli almaya çalışıyorum. Şimdi artık yapmak istediğim şey için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Becerebilirim, beceremem. Belli değil. Ama inanıyorum ki insanda istediği şeyleri becerebilme yeteneği var. Eğer beceremiyorsan ya bu senin düşünce yapının yeterli gelişmediğini göstergesidir. Yası yok. Sadece o. Çünkü zorlukların üstesinden ancak iyi düşündüğün zaman gelirsin. Engelleri aşarsın ve ulaşırsın. İşte böyle. Soğuk bir Mart günü. Burada olmaktan çok mutluyum. Buranın bu halini de görmüş olmak iyi oldu. Artık planlarımı birazcık daha dikkatli yapmanın vakti geldi. Çok iş var. Hele tek başına yapmak çok zor. Ama elimden geleni yapmak için niyetliyim. Allah yardımcımız olsun. Hepimizin. Evet. Bu da böylece bir kış kampı olmuş oldu. Size biraz etrafı göstereyim karlı karlı haliyle. Yani şuradan gideyim. Yürüme sopamı alayım. Çünkü buz yağdı. Kayıp düşmeyeyim. Dün geldiğimde kar yoktu yerlerde falan. Bugün yağan kar. Gerçi dünkü hava durumuna göre çok daha hafif geçti. Aslında 10 santim kar yağabilirdi hava durumuna göre. Neyse ki 10 santim kar yağmadı. Görmüş olduğunuz tam kar değil. Buz ve kar karışık. İşte şurası kamp yeri. Buradan dereye gidiliyor. Hatta dereye gidelim. Buradaki oksijen, hatta soğuk, insana iyi geliyor. İyileştiriyor. Bu ağaç yeni düşmüş mesela. Geçen yoktu. Yani yazın, sonbaharda yoktu. Yeni düşmüş. Eğer havalar iyi giderse 1-2 haftaya kadar bayağı bir canlanmaya başlar burası. Zaten ondan sonra Mayıs dedin mi, Mayıs 15 kendine gelir. Burası dere. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir dere. Şurada bir Kunduz barajımız vardı. Zannediyorum birisi gelmiş, ortasını ve kenarını açmış mı? Ya da ama su olsa öyle kenarlara toplanmazdı. Birisi yapmış bu işi. Burada bir gölet vardı. Şimdi şu anda iyi de yazın su seviyesi ne olacak belli değil. Onu da göreceğiz. Burası böyle göl gibi doluyordu yazın. Şimdi çok su var. Ama bu baraj olmayınca bu su burada duracak mı? Umarım durur. Çünkü bu suya ihtiyacım var. Geçen yaz hiç kullanmadım ama bu yaz planlarımdan biri de buydu. Buradaki suyu daha çok kullanabilmekti. Şu anda bayağı bir debisi var ama yazın bu kadar debi olmuyor. Bakalım. Su yolunu bulur derler. Buralarda arazinin içlerine doğru. Şimdi şu anda hani yolunu daha kolay buluyorsun.
Bunlar yeşillenmeye başladığı zaman etraf pek gözükmüyor. Gözükmediği için de devamlı kayboluyorum burada. Yani öyle tam kaybolmuyorum da bir bakıyorum ki gitmek istediğim yere doğru gitmiyorum aslında. Şimdi gözüküyor etraf. Yüksek. Kabini burada yapmalıyım. Şu ilerisi çadırın olduğu yer. Burası da yine yüksek. En az orası kadar yüksek. Belki daha bile yüksektir şuralar. Tabii çok temizlik gerekiyor. Baksana. Nasıl yaparsın buraları tek başına? Yavaş yavaş. Çok yavaş olur ancak. Bir de ne yapacaksın bunları? Kullansan kullanamazsın. Çoğu çürük. Aradan 10-15 tane çıksa kullanabileceğin gibi. Ama hep çürük. Kim bilir ne zamandır yerdeler. Allah'ın işine bak. Gerçi bak burayı bir kere fırtına vurmuş. Herhalde bu ağaçlar falan hep ondan düştü. Bir kere zaten bu yamuk. Bunu bir indireceğim zaten. Meşe. Buranın hemen aşağısı 3. kabin için bence uygun. Nasıl temizlenir bilmiyorum ama abi kim temizleyecek bunu? Lütfen bunları temizlemenin bir yolunu, nasıl temizlenir daha doğrusu bilen varsa bir bana anlatabilirse sevinirim. Hani bir yere koyup hepsini toplu halde yakmak bile, hepsini bir yere koymak bile ölümcül bir iş. Başka yolu yok değil mi? Vallahi bir tavsiyeniz varsa bildirin lütfen. Bildiğiniz gibi tek başıma yapıyorum bu işleri. Ona göre bir şey yazarsanız ya da söylerseniz sevinirim. Buradan da aşağı doğru iniyor. Aşağı inince ıslak. Oralar hiç uygun değil. Ama bir numara profesyonel hiking alanı. Ben o yürürken çok eğleniyorum orada. Hele bir de patika falan açarsam daha bir yürünebilecek hale getirebilirsem harikulade olacak. Yerleştirdiğim kameralardan biri. Şöyle biraz aşağılara doğru bir kuyu kazmak istiyorum. Herhalde fazla derine gitmeden bir suya ulaşırım diye düşünüyorum oralarda. İşte böyle ufak bir tur. Burası da kamp yaptığım yer. İşte burası 1. kabin alanı olacak. Buraya kanvas çadır koymayı düşünüyorum. Bunları geçen yazdan biliyorsunuz zaten. Kutu. Şuraya böyle üstü kapalı bir alan yapıp altına bir masa falan. Şuraya çadır. Şurada tuvalet. Zaten o taraftan doğru da dereye doğru gidiyor. Bu işte en son düşen ağaç. Sonbaharda. Onu temizlemem lazım. Bu tepe maalesef bana ait değil. Şu gördüğünüz işaret var ya. Şöyle aşağı doğru oradan gidiyor sınır. Burası da bana ait olmayan yer. Benim çadır görüyorsunuzdur hemen şurası. Orası benim. Böyle şuraya doğru gidiyor. Benim sınırım. Bu taraf benim. Bu taraf değil. Bu ateş yerini de geçen sene ilk geldiğimizde burası bizim diye düşündük. De böyle devasa bir ateş yeri yapmıştık. Bunu herhalde havalar biraz düzelsin. Kaldıracağım buradan. Taşları da götürmek istiyorum aslında. Evet, burası da tepe. Tam benim çadırın arkası.
Buraların en yüksek noktası. Bir kaya. Kayalık bir yer. Bir gün becerebilirsem bir mağara açmak istiyorum kayanın içinde. Acil durum mağarası. Sığınmak için. Bilenler bilir. Ben de birazcık survivalist durumları da var. Buranın en yüksek noktası. İşte demin dereye giden yol. Şu aşağısı çadır. İşte böyle bir kayanın üstü burası. Bir zaman buralardan muz galiba yürümüş. Şimdi oğlum için mineral arayacağım kayalarda. Şurada sanki bir şey var gibi. Ya da buz mu acaba? Bakalım kırabilecek miyim? Sen ne olur mesela? Zaten gözlüksüz olmaz bu iş. Bunlar da sonbaharı düşen ağaçtan temizlediklerim. Zaten kuruydu. Yerde kalmasın diye buraya dizdim. Güzel yanıyorlar şu an.
Sonunda güneş yüzünü gösterdi. Saat 7. Demin akşam yemeğimi yedim. Telefonumun pili bittiği için ne yaptığımı gösteremedim ama ufak küp küp patates kızarttım. Yanına soğan dilimleri, biber ve tavuk. Standart menü ama çok güzel oldu. Bir de mercimek çorbası yaptım. Taneli. Şükürler olsun.